Herkese merhabalar. Bugün sizlere yarım kilo çilek, 2 bardak şeker, birkaç damla da limon suyu ile hazırlayabileceğiniz kahvaltılık bu görmüş olduğunuz reçelin tarifini vereceğim. Çok kolay, çok basit. Kahvaltımızda reçellerimiz bitmişti. Ne yapalım? Kolaycacık hazırlanan bu lezzetli çilek reçelini yapalım dedim. Tabii ki az yaptım. Yarım kilodan yaptım. Daha sonra kışlık çok daha fazlasını yapacağım. Sizlere de tarifini vermek istedim. 15 dakika zaman içinde zaten bu reçel hazır oluyor. Büyük oldukları için çilekleri doğrayarak hazırladım. Nasıl yapılır? Gelin hep birlikte öğrenelim. Evet, 15 dakikada çilek reçeli yapacağız. Çilekleri doğradım. Büyük oldukları için şöyle 4 parçaya böldüm. İsterseniz hiç de doğramayabilirsiniz. Ama bunlar şimdi çok büyük çilekler. Ve evde reçelleriniz bittiyse hemencecik şöyle reçeli yapıp hazırlayabilirsiniz. Doğradım. Üzerine de biraz şeker ilave ettim. 2 bardak kadar şeker ilave ettim. Burada da yarım kilo çilek var. Biraz bekledi. Gördüğünüz gibi kendi suyunu salmaya başladı. Şöyle bakın, su salacak. Yani yarım saat beklerse daha da fazla salır. Şöyle bakın. Evde reçelleriniz bittiyse çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Hemen pişirecekseniz ne yapacaksınız? Şöyle çok az, yarım çay bardağı kadar birazcık su ilave ediyorum. Yani beklemek istemeyenler için. Şimdi ocağımızı yakalım. Çok az yapacağım. Evde reçel bittiği için hemencecik yemek için şöyle bakın, çok az da su koydum. Şekeri ile birlikte kaynatacağız. Ocağımızın altını açtık. Şimdi şu şekilde kaynamasını bekleyeceğiz. Çok su koymadık. Kendi suyu, bir de yarım çay bardağı kadar da su ilave ettik. Fazla değil. Hiç de ilave etmeyebilirsiniz. Biraz daha beklerseniz zaten suyu çoğalacaktır. Reçel yapmayı bilmeyenler dikkatli baktığında çok kolay bir şekilde hazırlayabilir. Geçen yıl hazırlamış olduğumuz reçellerimiz şu anda bitti. Hemen hemen bitti. Artık yeni bu yılın meyvelerinden reçellerimizi yapacağız. Birbirinden lezzetli birçok reçel tarifinde YouTube kanalımda mevcuttur. Hepsi de çok ölçülü tariflerdir. Kış reçelleridir. Arzu eden bakabilir. Gördüğünüz gibi kaynıyor şu anda. Bakın. Yavaş yavaş kaynadıkça da suyu biraz çoğalmaya başlayacak. Sizde hazır reçeller oldukça pahalı arkadaşlar. Şöyle yarım kilo bir çilek aldığınız zaman yani hemencecik yemek için yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde suyu çoğalmaya başladı. Çilekler yavaş yavaş pişecek şu anda. Hazırlaması en kolay reçellerdendir çilek reçeli. Köpürmeye başladı. Şimdi köpürmeye başladığı zaman ne yapacağız? Sürekli zaten köpürecektir de şu üzerinde biriken şu beyaz köpüklerinden acık acık alın arkadaşlar. Bunlar reçelinizi acı yapar. Kıpkırmızı rengi olmaya başladı. Çilekler rengini vermeye başladı. Biraz ocağı kıstım. Biraz kısık bir şekilde kaynasın. Böyle köpük köpük kaynayacak. Zaten fazla da su koymadık. Çabucak olacak. Gördüğünüz gibi kıvama gelmeye bile başladı. Bakın. Doğradığımız için zaten çok çabuk pişecek. Çok büyük oldukları için şu anda çilekler, küçük dağ çileklerinden reçel çok güzel olur. Tabii onlar daha henüz yok piyasada. Kendi bahçemizdeki reçellerimiz, çileklerimiz de var da onlar da daha olmadı. Ufak ufaklar olduğu zaman onlardan da yapacağız.
Evet. Reçelimiz bayağı bir koyulmaya başladı. Dediğim gibi 15 dakikada zaten oluyor. Üstüne şöyle limon sıkacağız. Sıkmasak bile olur. Hemen yiyeceğiz de şekerlenmesi zaten olmayacak. Kış için saklanan reçellere limon sıkın arkadaşlar. Ama yine de birazcık sıkayım. Şöyle 4-5 damla kadar. Hiç sıkmaksak bile olacak. Çünkü hemen tüketeceğiz. Gerek bile yok yani. Ama ben sıktım gene de. Köpüklerimizi bakın şu şekilde toplayacağız arkadaşlar. Bunlar köpük. Aldığım köpükler. Bu şekilde toplamamız lazım. Sadece o beyaz köpükleri. Artık oldu sayılır. 15 dakika. Saat tutmadım ama ne kadar oldu bilmiyorum vakiti. İşte reçelimiz bu kadar yapmak kolay. Şu güzelliğe bakın. Kıvama bakın. Ekmeğinizi bandırın yiyin. Ya da ekmeğin üzerine yağlı ekmeği ben o şekilde de yapıyorum. Biraz daha böyle kıvamlı olduğu zaman zaten bu soğuduğuna kıvama gelecek. Şöyle akıcı olduğuna bakmayın. Bu soğuyacak. Tam kıvamında olacak. Bakın. Şu anda bile kıvamı biraz var. Soğuduğu zaman da daha kıvamlı olacak. Bakın artık reçelimiz sade köpürerek kaynıyor ve ocağımızı kapatıyoruz. Kıvamına geldi. Şöyle bakın ocağı kapattım. Gördüğünüz gibi şunları yine bir alsak hafiften. Bakın işte mis gibi reçelimizi hazırladık. İşte bu kadarcık kolay ve basit. Şimdi bir tabağa dökeceğim sizlere daha güzel göstermek için. Bunu böyle soğudurduğuna bakmayın arkadaşlar. Soğuduğu zaman tam kıvamda olacak. Ekmeğinizi bandırın. Sabah kahvaltısında bandırın ekmeğinizi. Mis gibi de reçel. İşte. Bakın. Mis gibi reçelimiz oldu. Sıcak şu anda. Umarım beğenmişsinizdir izleyen arkadaşlar. Siz de yaparsınız bu şekilde. Çok kolay. Hanımlar, beyler herkesin yapabileceği çok kolay ve basit.